Bir aşk hikayesi düşünün. Tutkulu olduğu kadar acımasız, masum olduğu kadar da yıkıcı. Tabii birçok aşk hikayesi için aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama bu sefer tarihin, kentin ve doğal olarak da toplumun ruhuna sirayet etmiş bir şeyden bahsediyoruz. 1986 yılının Doğu Almanya'sında doğum tarihlerinin toplamı 100 eden bir çift. 19 yaşındaki Katharina, 53 yaşındaki Hans ve ömrünün en zorlu dönemlerinden birini geçiren Berlin başrolde. Hikaye yalnızca iki insanın değil bir şehrin de hikayesi aslında. Berlin'in ortadan ikiye bölünmüş yaşantısı, Hans'ın geçmişin içinde sıkışıp kalmış hayatı ve genç bir kadın olan Katharina'nın kendini keşfetme yolculuğu ekseninde şekillenen bir romandan bahsediyorum. Kapakta da gördüğünüz gibi son zamanlarda çoğumuzun adını sıklıkla duyduğu Jenny Erpenbeck'in Kairos romanından söz ediyorum. Roman 2024 yılında International Booker ödülünü kazandı. International Booker ödülünü kazanan ilk Almancadan çevrilen roman oldu aynı zamanda. International Booker ödülünün normal Booker ödülünden farkı da çeviri eserler üzerinden bir seçki yapılması. Ben de bu kitabı sizin de çoğunuz takip ediyorsunuz muhtemelen. Melikşah Altuntaş'ın Booker Book Club'ı üzerinden keşfedip okudum. Gerçekten uzun zamandır bu kadar duygudan duyguya girdiğim, bu kadar fazla mimikle, fazla reaksiyonla okuduğum bir kitap olmamıştı. Yani başlarda çok rahat bir şekilde karakterlerle empati kurabilirken, çok rahat demeyeyim, yine zordu. Birazdan bahsedeceğim bir takım gerçekleri göz önünde bulundurduğumuzda. Ama onları unuttuğum anlarda çok rahat bir şekilde akan, güzel empati kurabildiğim bir aşk hikayesi okuyordum. Sonrasında karakterlerin derinliği arttıkça, ilişkileri yoğunlaştıkça tamamen huzursuz bir şeye dönüştü. Ve gittikçe dehşete düşmeye başladım. Ve gerçekten hani bir cinnet seansına dönüştü yani aslında. Dediğim gibi bir aşk hikayesi okuyoruz kitap içerisinde. Oldukça da çalkantılı, bir türlü yüzü gülmeyen bir çift. Ama bu aynı zamanda başta da belirttiğim gibi dönemin tarihiyle, kentiyle çok eş zamanlı işliyor, paralel işliyor. Bu hikaye 1986 Doğu Almanya'sında geçiyor yoğunluklu olarak. Ve hikayenin sonlarına doğru artık Berlin Duvarı'nın yıkılması ve bununla paralel olarak biten bir ilişkiyi okuyoruz. Hem okurken hem de sonrasında bende bol bol araştırma isteği yarattı. Özellikle de insan psikolojisinin kentle, mimariyle ilişkisini çok güzel analiz eden ve güzel yansıtan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü roman sadece söz konusu ilişkinin değil, o dönemin ve dönemin mimarisinin ruhunu da çok güzel anlatıyor. Berlin Duvarı'nın ikiye böldüğü çelişkili şehir yaşamı ve ikilinin bir türlü huzur bulamayan ilişkisi paralel bir seyir izliyor. Bundan net bir alegori diyemem ki Jenny Erpenbeck de aynı şekilde bir söyleşisinde keskin bir alegori kurmak istemediğini belirtmiş. Ama hepimizin yaşamında ortak deneyimlediği, belki farkında olmadığı bir şey. Kent bütün psikolojimizi, hayattaki davranışlarımızı, ruh halimizi derinden etkileyen bir organizma diyebiliriz aslında. Bunu da hem tarihsel hem kurgusal olarak çok derin bir şekilde aslında bize uzun uzun anlatıyor bu kitap içerisinde. Bütün bu konulara detaylıca değineceğim videonun ilerleyen kısımlarında. Bu Hans ve Katharina'nın ilişkisi, yazarın geçmişi ve onun karakterlerle yarı kurgusal ilişkisi. Ama önce gelin bir Berlin Duvarı'nın inşa edildiği döneme kısa bir yolculuk yapalım. O dönem neler yaşandı, neden inşa edildi, nasıl inşa edildi, bunlara bir bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya, müttefik devletler tarafından 4 adet işgal bölgesine ayrılmıştı. Kuzeybatıda Birleşik Krallık, Güneybatıda Fransa, Güneydoğu'da Amerika ve Kuzeydoğu'da Sovyetler Birliği. Başkent Berlin'de Sovyet bölgesinin içerisinde yer almasına rağmen 4'e bölünmüş. Başlangıçta bu düzenlemenin geçici olması planlanmış ama müttefikler arası güvensizliklerin artmasıyla ve Soğuk Savaş'ın başlamasıyla işgal bölgeleri zaman içerisinde iki ayrı Alman devletine dönüşmüş. 1949 yılında Almanya, Batı Almanya ve Sovyetler Birliği'nin kontrolündeki Doğu Almanya olarak net bir şekilde ikiye ayrılmış. Berlin, Doğu Almanya sınırları içerisinde kalmasına rağmen kendi içerisinde Batı ve Doğu olarak yine ikiye ayrılmış. Doğu'da Sovyet komünist düzen var, Batı'da ise kapitalist bir düzen hakim. Doğu Berlin'den Batı Berlin'e göçü engellemek amacıyla 13 Ağustos 1961'de Berlin Duvarı inşa edilmiş. O sıralarda Hans da genç yetişkinlik döneminde. Yani çocukluğu tam olarak İkinci Dünya Savaşı'na denk geliyor. Holocaust'u birebir deneyimlemiş, bütün o katliamlara birebir şahit olmuş ve Hitler döneminde yürümeyi öğrenmiş. Böyle bir ortamda büyümüş biri olarak bu konu özelindeki suçluluk duygusunu da çok yoğun deneyimlemiş. Babasıyla ilgili geçmişi de bu konuda önemli. Çünkü o da bu suçluluk duygusunu çok doruklarına ulaştıracak bir karakterde bir insanmış. Çünkü Nazi katliamlarına aslında destek çıkan bir pozisyonda. Hatta bu konuda yer yer diyaloglara bile yer verilmiş. İşte Hans'ın çocukluğunda
babasıyla ilgili vicdani sorgulamalar içerisinde bulundu. Ama diğer tarafta Katarina var. O duvarın mevcudiyeti içerisinde doğmuş. Doğu Almanya onun normali. Gencecik bir kız. Ve Erpenbeck'in de bir röportajında bahsettiği üzere Katarina'nın yaşı ve yaşantısı gereği Holocaust üzerine bir suçluluk duymaması ve masumiyeti onu Hans'ın gözünde bir arzu nesnesi haline getiriyor. Ama aslında Hans bu konuda yanılıyor. Katarina bu duyguları çok derinden deneyimliyor. Hatta bir bölümde Katarina'nın ağzından toprağın altındaki bedenleri hatırlamadan bir gün bile geçirmediğini duyuyoruz. Katarina ve Hans bu küçük örnekte bile görebileceğimiz gibi travmaları sonucu birbirine çekilmiş bir çift. Kentin bütün acıları aslında ruhlarına ve ilişkilerine sirayet etmiş. Örneğin bir kısımda Katarina teyzesinin gençliğinden bahsediyor. Burada teyzesi tesadüfen 12 Ağustos 1961 akşamı Batı Berlin'de yaşayan nişanlısını ziyarete gitmiş ve geceyi orada geçirmiş. Kendisinin bir karar vermesine gerek kalmadan sabah sonsuza kadar batılı olmuş. Çünkü çok ani bir şekilde şehir bir duvarla ikiye bölünmüş. Duvar başlangıçta tel örgülerden ve beton bloklardan oluşuyormuş. Ama zamanla kaçışların önüne geçebilmek için 1962'den itibaren beton duvarlar inşa edilmeye başlanmış. 1965'te de 1,2 metre genişliğinde ve 3,6 metre yüksekliğinde sağlam beton bloklardan oluşan yeni bir versiyon yapılmış. 1975'te ise Grenzmauer 75 adındaki nihai formuna getirilmiş. Üst kısmı yuvarlak beton bir silindirle kaplanmış ve bu şekilde tırmanma zorlaştırılmış. Tabi duvara yüksek güvenlik önlemleri de entegre edilmiş. Öncelikle iç duvar ve dış duvar olmak üzere iki ana bölge olarak kurgulanmış. Ve Doğu Almanya tarafında ölüm şeridi de denen boş bir alan bulunuyormuş. Bu alanın içerisinde dikenli teller, nöbet kuleleri, otomatik ateşleme sistemleri, köpek devriyeleri, aydınlatma sistemleri ve Stalin çimleri olarak da bilinen çivi bariyerleri bulunuyormuş. Malzeme olarak da beton, çelik donatı ve dikenli teller kullanılmış. Özetle Berlin Duvarı yalnızca bir bariyer değil, aynı zamanda kaçışları engellemek için zamanla geliştirilen bir güvenlik sistemiymiş. 1989'da yıkıldığında fiziksel ve sembolik olarak Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesini temsil eden en önemli yapılar arasına girmiş. Kulağa korkunç gelen bu ikiye ayrılmış yapı, Erpenbeck'in kendi hayatında pek de o kadar kötü tezahür etmemiş. Erpenbeck, Katarina ile hemen hemen aynı zamanlarda duvarın mevcut olduğu Soğuk Savaş döneminde doğmuş. O dönemde duvarın ötesinde neler olduğunu bilmediği için hiçbir eksiklik hissetmemiş. Hatta aksine yaşadığı dünya ona tam olarak olması gerektiği gibi gayet doğal gözüküyormuş. Aslında bu hepimizin ortak noktası diyebiliriz. Sonuçta her birimiz için içine doğduğumuz hal kendi normalimiz. Çocukluğunda Batı Berlin'den gelen ışıkları izlemiş. Kapalı metro istasyonlarının merdivenlerinden yükselen sıcak hava akımlarına alışkınmış. Ama bunları doğal olarak sorgulamamış. Şu bana çok ilginç geldi. Duvarın yıkıldığı gece olaya tanıklık etmek yerine uyumayı tercih etmiş. Doğal olarak da ertesi gün uyandığında alışkın olduğu dünyanın tamamen değiştiğini fark etmiş. Özgürlük kavramı günlük konuşmaların hemen bir parçası haline gelmesine rağmen bunun ne demek olduğunu uzun bir süre tam olarak kavrayamamış. Röportajlarında da özellikle özgürlüğün yalnızca bir hediye olmadığını, bunun ağır da bir bedeli olduğunu vurguluyor. Çocukluğunda geçirdiği Doğu Berlin'in o gri atmosferi onun için bir konfor alanı, geçmişine dair güvenli hissettiği bir hatıra olarak yer alıyor şu anda zihninde. Hatta Covid döneminde insanların kahve içmek için değil yalnızca yürümek için dışarı çıkması ve sokaklardaki sessizlik ona çocukluğunun o sakin ve sessiz sokaklarını anımsattığı için onun hayatında bu dönem oldukça huzurlu geçmiş. Ki bence bununla çoğumuz empati kuramayız çünkü hepimizin alışkın olduğundan çok çok uzak bir deneyimdi. Ama o aslında kendi normaline kısmen yeniden bir yolculuk yapmış. Bütün bunları dinledikten sonra başta da anlattıklarımla birleştirirseniz anlarsınız ki Katarina ile yazarımızın çok fazla ortak noktası var. Aslında bir tık kendisinden esinlenerek kurguladığı bir karakter Katarina ve kendisi de hatta güncel ilişkilerinde de çok büyük yaş farkları olan adamlarla birlikte olmuş. Bunlar tabii ki Hans'ın korkunç davranışları gibi tezahür etmemiş onun hayatında. Hala eşiyle birlikte ve bildiğimiz kadarıyla mutlu bir evlilikleri var. Ama yine de yaş farkı olan ilişkileri güzel ve derinlemesine analiz etmiş. Doğu Almanya'da doğan bir genç kadının bu süreçteki duygularını, zihnindeki karmaşaları kendi de deneyimlediği için çok çok güzel yansıtmış kitabında. Konuyu toparlamamız gerekirse Erpenbeck'in yazdığı Kairos romanı kısmen kurgusal bir roman. Ama yazarın analizlerinden de anlayabileceğimiz gibi birçok otobiyografik unsur içeriyor. Bunun yanı sıra bu kitabı benim özellikle anlatmak isteme sebebim ise Berlin Duvarı gibi kentin merkezinde yer alan bir strüktürün insan psikolojisini ve insan ilişkilerini nedenle büyük ölçüde etkileyebileceğini
çok net bir şekilde gözlemleyebiliyor olmamız. Aslında hepimizin çok net bir şekilde deneyimlediği kent ve psikolojimiz arasındaki ilişkiyi çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Bu kadar büyük bir ayrım ya da bu kadar sert bir politik anlama sahip olmayan bir kentsel durum da olabilir söz konusu olan. Sokağımızdaki herhangi bir asfalt çalışması, yürüdüğümüz yollardaki taşlar, çevremizdeki yapıların duvar boyaları, kullanılan renk paleti, odamızdaki ampul, sokağımızdaki sokak lambasının hafifçe yanıp sönüyor olması bile bizi duygudan duyguya sokuyor. Ve bence insanlık tarihini de, güncel tarihimizde kentin içerisinde atılan hamleler çok çok derinden etkiliyor. Eğer okumadıysanız Kairos romanını mutlaka okuyun. Eğer okuduysanız bu anlattıklarım konusunda ne düşünüyorsunuz? Eksik bulduğunuz, eklemek istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Ve kentle ilgili gözlemlerinizi, hislerinizi de benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.